Sana bir şey sormam lazım kardeşim. Ve cevabını kimseye vermek zorunda değilsin. Sadece o yorgun kalbine sor. Ne zamandır sabah gözlerini açtığında o görünmez ağırlık zaten oradaydı? Daha gün bile başlamadan sanki geceden kalma ağır bir misafir gibi göğsüne çökmüş bekliyordu seni, değil mi? Işıklar kapandığında, dünya o büyük sessizliğe büründüğünde, tam uykuya dalmadan önce beliren o yankısı hiç susmayan sorular var. Neden böyle hissediyorum? Tüm bunlar ne zaman değişecek? Yaşadığım onca şeyin, bunca hüznün anlamı ne? Çoğu zaman bu soruları bir gülümsemenin ya da günlük telaşların arkasına saklasan da, sen çok iyi biliyorsun ki içindeki bir parça yorgun, kafası karışık ve bazen darmadağın. Ama şu an burada, bu kelimelerin huzurunda bulunuşun, rüzgarın önüne kattığı kuru bir yaprağın savrulması gibi rastgele bir hadise değildir. Kainatta tesadüf diye bir şey yoktur. Sadece tevafuk vardır. Eğer bu sesleniş kulağına, bu mana kalbine ulaştıysa, bil ki alemlerin Rabbi olan Allah, seninle mahrem bir konuşma yapmak, perde arkasından senin yüreğine bir sır fısıldamak istemektedir. Şeyhülekber İbni Arabi'nin o derin hikmet pınarından süzülen bir hakikatle sana seslenmek isterim ki, bu hissettiğin yıkım aslında bir son değil, muazzam bir başlangıcın habercisidir. Unutma ki Allah seni yepyeni, daha önce hayal bile edemeyeceğin kadar güzel ve senin ruhuna uygun bir hayatı hazırlarken, işe genellikle eskiyi kapatarak başlar. Bir bina inşa edilmeden önce o arazideki eski ve çürük yapıların yıkılması gerekir. Temelin sağlam atılması için toprağın kazılması gerekir. İşte şu an hayatında hissettiğin o sarsıntılar, o yıkımlar ve o kayıplar, ruhunun üzerine inşa edilecek muhteşem sarayın temellerinin atılmasıdır. Şu an her şeyi mantığınla anlamana gerek yok. Sadece hissetmeye, kalbine dokunmasına izin ver. Bugün o uzun zamandır boğuştuğun o sınavın sona eriyor. Eğer bu kelimeler şimdiden içinde bir yerlere dokunmaya başladıysa, yorumlara in ve tek bir kelime ile "teslimim" yazarak yola devam etme niyetini mühürle. Hazırsan, o omuzlarındaki görünmez yükü kapıda bırak ve inşasına başlanan o muazzam ilahi sarayın içine birlikte girelim. Dert taşım. Hani az önce o temelin kazılması ruhunu kanattı ya. Hani her şeyin başıma yıkıldı, ben bittim dedin ya. Şimdi o yıkıntıların üzerinde o devasa ilahi sarayın inşası başlıyor. Ama bil ki kardeşim, dünyadaki hiçbir muazzam saray zayıf ve işlenmemiş bir malzeme ile kurulmaz. Neden bu kadar acı çekiyorum, neden bu darlık bir türlü bitmiyor diye soruyorsun gece yarıları. Şeyhülekber İbni Arabi Hazretleri o sarsıcı gerçeği asırlar öncesinden kalbine şöyle fısıldıyor. Tıpkı altının içindeki safsızlıklardan, değersiz maddelerden arınması için ateşe atılması gibi, senin ruhun da yükselmek, o ilahi saraya layık olmak için bu imtihanlardan geçmelidir. Sen o darlığın, o cenderenin içinde yanıyorum, bitiyorum diyerek isyan ediyorsun. Oysa sen o ateşte rastgele yanan, kül olan bir odun değilsin. Sen bir elmassın kardeşim. Elmaslar ancak yerin kilometrelerce altında, o zifiri karanlıkta muazzam bir basınç ve sıcaklık altında oluşur. Kömür de aynı karbondan gelir, elmas da. Ama kömür o ateşte yanıp kül olurken, elmas o kahredici basınca dayandığı için o paha biçilmez mücevhere dönüşür. İşte bugün üzerinde hissettiğin o ağır baskı, o ruhunu daraltan kaygılar, insanların sana yaşattığı o haksızlıklar, hepsi senin o ilahi saraya yakışacak bir elmas gibi kesilme ve parlatılma anlarındır. İnşaatın tam ortasındasın. Etrafında her yer toz duman. Hayatın çok karmaşık görünüyor. Ferahlık için yalvarıyorsun ama karşılığında sadece derin bir sessizlik duyuyorsun. Fakat şunu bütün hücrelerine nakşet kardeşim.
İlahi sessizlik yokluk demek değildir. Allah bazen cevabı bilerek geciktirir çünkü ders hala devam etmektedir. Çünkü senin o devasa sarayı taşıyacak olan kolonların hala ateşte dövülmektedir. Eğer o muazzam lütfu sana bugün sen henüz hazır değilken verseydi, sen o ilahi hediyeyi taşıyamayacak, eski zayıflıklarına, seni aşağı çeken o insanlara geri dönecektin. Seni o konfor alanından çıkardı. Evet, canın çok yandı. Bir tırtıl bile o rengarenk kanatlarını açıp gökyüzüne uçan bir kelebeğe dönüşmeden önce, kozanın o dar, o karanlık ve sıkışık hapsine günlerce katlanmak zorundadır. Konforla yükseliş arasındaki o dönem her zaman rahatsız edicidir kardeşim. Ama dayan, o koza yırtılıyor. Acı büyümenin zıttı değil, sürecin ta kendisidir. Şimdi o derin nefesi al derttaşım. Çünkü o şantiyenin, o inşaatın gürültülü ve darmadağın günleri nihayet sona eriyor. Allah, kalbine ebedi olanı yerleştirmek için hayatındaki o geçici olan şeyleri söküp attı. Seni yoran o insanları, o yanlış hedefleri senden kopardı. Bugün göremiyorsun belki ama çok yakında geriye dönüp baktığında, Subhanallah, eğer o fırtınalardan geçmeseydim, o insanlar beni terk etmeseydi, ben asla bu kadar büyüyemezdim. Ben bu muazzam huzur limanına asla ulaşamazdım diyeceksin. Toz duman dağılıyor kardeşim. Kırıldığını sandığın o anın aslında Allah'ın seni daha güçlü, daha bilge ve ona daha yakın biri olarak inşa ettiği an olduğunu artık görüyorsun. Ve bugün sana o ilahi müjdeyi veriyorum. Mükafat vakti gelmiştir. Sen hazırsın. Çünkü seni o ateşlerde yontarak hazırlayan bizzat O'dur. O ilahi sarayın kapıları şimdi senin için ardına kadar aralanırken, senden o çok kıymetli ricamı kalbine bırakmak istiyorum. Eğer bu gece bu fısıltılar senin o yorgun ruhuna bir şifa olduysa, yalnız olmadığını hissettirdiyse, bu hakikat yolculuğunda bizimle kal ve ailemize abone ol. Bugün çevrende her şeyim bitti diye kendi karanlığında sessizce ağlayan birini tanıyorsan, lütfen bu videoyu ona ulaştır. Ulaştır ki senin vesilenle başka kalplere de şifa olalım, bir başka derttaşın elinden karanlıkta sen tutmuş ol. Buraya kadar benimle yürüyen güzel kardeşim, şimdi gözlerini kapat ve o sonsuz kudret sahibinin hayatında nasıl tecelli ettiğini o muazzam isimleriyle kalbine mühürle. Ya Fettah! Bütün kapılar yüzüme kapandı, her şey bitti dediğin o zifiri karanlıkta, o çürük binaları yıkıp sana hayal bile edemeyeceğin yepyeni pencereler, devasa kapılar açansın. Ya Mugni! Elimde avucumda hiçbir şey kalmadı, her şeyimi kaybettim dediğin o en çaresiz anda, ruhunu, kalbini ve nasibini akıl almaz nimetlerle zenginleştiren, sana asıl serveti verensin. Ya Vekil! Dünyadaki herkes bana sırtını döndü, yapayalnız kaldım diye hıçkırırken, Rabbim sadece sana sığındım diyen bu aciz kulunu asla ve asla yolda bırakmayansın. Sana teslimim Allah'ım, sana teslimiz. Artık o eski çürük binanın enkazında ağlamayı bırak. Başını kaldır, gözyaşlarını sil ve senin için inşa edilen o muazzam saraya adım at. Bütün hücrelerinle bil ki çok seviliyorsun. Allah'a emanet ol kardeşim.